Yeni bir modelle tekrar karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine bir küpe çalışması yapacağız. Bunun bilekliğini daha önceki derslerimde göstermiştim, füze bileklik diye. Şimdi de bunun küpesini çalışacağız. Şöyle bir yuvarlak aparat koydum, yapıştırdım. Üstünde de küpe aparatım var. Bu şekilde sadece 3 renk büyük delika olsun. İğneniz, ipiniz hazır olsun. Aparatlarınız da hazırsa yapımına başlıyoruz. Evet, iğnemize ipimizi geçiriyoruz ve ipin altına mutlaka stop boncuk koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir stop boncuk koyup bunu düğüm attım, burada bekliyor. 17 tane ilk rengim için boncuğumu, iğnemi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Şöyle 17 tane boncuğumu aldım. Şimdi ipimin aşağısına indirdim. Şu aşamada sadece peyote ile başlıyoruz. Bir tane boncuğumu aldım. İlk boncuğu atlayıp diğerine sadece bir tane battım. Peyoteye devam ediyorum. Bir taneyi atlayıp diğerine. Artık peyotenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir taneyi aldım. Bir boncuğumu atlıyorum. Diğer boncuğuma batıyorum. Toplamda 4 tane çıkıntımız olacak arkadaşlar. Bir boncuğumu atlayıp diğerine battım. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4 tane çıkıntımız oldu. Şimdi burada şeklimizi verebilmek için 2 tane boncuğumu aldım. Hemen yanındaki boncuktan geçiyoruz. Herhangi bir boncuk atlama yok. Ve peyoteye devam ediyorum. Bir boncuk aldım. Bir taneyi atlayıp diğerine atladım, diğerine atladım, diğerine bir boncuk alıyorum, bir taneyi atlayıp diğer boncuğuma batıyorum. Böyle elimle de düzelteyim. Bu boncuk mesela oturmamış buraya. Şöyle bir V şeklinde olacak. Burada stop boncuğumuzu çıkartabiliriz ve düğüm atıyorum. İki kere düğüm atmamız yeterli. Şöyle V şeklinde bir model oluşturduk. Şimdi peyoteye devam ediyorum. Bir tane boncuğumu aldım. Hemen ilk çıkıntıdan geçtim. Bu boşluklara boncuklarımız oturuyor arkadaşlar. Bir boncuğumu aldım. Hemen çıkıntıdan bu yaptıklarımı hızlı oynatma hızı var üstte ayarlarda. Oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Evet, şöyle tepeye doğru geliyorum. Tepede ne yapacağım? 2 tane boncuk alacağım.
Her zaman sistem bu. Tepeye geldiğimizde 2 tane boncuk alıyoruz ve boncuk atlamadan yanındakine batıyorum. Şöyle. Elimle de şöyle düzelttim. Peyoteye devam ediyorum. Aşağıya doğru. Bir boncuk aldım. Devam ediyorum. Şimdi bunu ne kadar yapacağız size göstereceğim. Ne kadar yapacağımı. Sonra da geleyim. Evet. Şimdi şurada bakın 2 tane sıra var. Görüyor musunuz? 2 burada var, 2 de burada var. Bunlar toplamda 4 tane olacak. Yani 1, 2, 3, 4 tane olacak. Bu da 4 tane olacak. 4 tane olana kadar aynı sistemle örüyoruz arkadaşlar. Tamam? Şu an ben 3. sırayı gidiyorum. Her iki tarafı da saydığınız zaman 4 boncuk olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Ondan sonra renk değişimini yine beraber yapacağız. Ben burayı hızlı yapıp diğer renge kadar 4 sıra olana kadar yapayım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şurayı tekrar gösteriyorum. 2 tane tepeye gelince her zaman arkadaşlar 2 tane boncuk alıyorsunuz. Ama tepeye daha gelmemişim. Bir tane daha var. Şu tepeye geldim şimdi. 2 tane boncuğumu alıyorum. Hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Elimle de şöyle düzeltiyorum, oturtuyorum yerine. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Dediğim gibi bakın burası 1, 2, 3 oldu. Burası 2. Burası da 4 olacak. Burası da 4 olacak. O zamana kadar yapın ve tekrar ben videoyu açacağım. Şu an kapatıyorum. Yapıp geliyorum. Evet, şimdi 4 sıramızı yaptık. Bakın şuradan saydığımızda 1, 2, 3, 4. Buradan da sayıyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Bunu yaptıktan sonra artık bittiğimiz nokta şurasıydı. Ben iğnemi yürüterek şu 1, 2, 3. çıkıntının altında ipim. Gördünüz mü? 3. çıkıntı boncuğumun altında. Şimdi başlangıç noktam burası. Bakın buradan aşağıya iğnemi yürüttüm. Başlangıç noktam burası ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle aldım. Yine peyote yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde peyotemizi yapmaya devam ediyoruz. İkinci renge başlangıç noktamızı iğnemizi yürüterek dediğim yere geldik. Ondan sonra krem rengi boncuğumu aldım ve aynı sistemle devam ediyorum. Tepeye gelince 2 tane alıyoruz. Elimle düzeltiyorum. Bu krem rengi boncuk arkadaşlar cam gibi, yani diğer alttaki kahverenginin yapısında değil, ama yapı olarak daha farklı. İpi de kesiyor, boncuğu da kırıyor. O yüzden bunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Az önce çünkü ben yaparken bu ikinci çekişim ipim kopmuştu. Hatta boncuğum kırıldı. Mecburen söktüm, tekrardan yaptım. Şimdi bakıyoruz. Şurada tepe noktamın bu kısmını kaç tane yapmışım? Tepeyi sayma. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradaki tepeyi de sayma. 1, 2, 3 ve 4. Daha ileri gitmiyoruz. Burada ne yapıyorum? Aynı hizada olması için şimdi buraya tekrar
bir tane koyarsam şöyle nasıl oluyor? Tamam, böyle yapalım. Çok da fazla belli olmuyor zaten. Diğer aşamayı yapacaktım ama o beni uğraştırır. Şöyle devam ediyorum ben. Evet. Peyoteye yine devam ediyorum. Şöyle boncuğum kırılmadan, ipim kesilmeden bitirirsem çok iyi olacak. Boncuk gerçekten sıkıntılı bir yapıda. Bildiğiniz şey gibi, cam gibi keskin. Nereden çıkmışım? Kahverengiden de geçtim sanırım. Şöyle düzelteyim. Biz buraları hızlı hızlı geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben durdurmuyorum. Yayına devam ediyorum. Şimdi 2 tane boncuğumu aldım. Şu beyazdan geçerken ben kahverengiden de geçmişim. Orayı düzelttim. Devam ediyorum. Şu tepeyi elimle düzelteceğim. Evet, bunu da yine kenarlar 4 olacak şekilde örüyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma destek olmak için bol bol yorum yapıp beğeni yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Daha güzel içeriklerle karşılaşmak istiyorsanız lütfen bu desteğinizi esirgemeyin. Hemen en son boncuktan geçtim. Döndürüyorum. Şöyle devam ediyorum. Şimdi şurası bakın 1-2 oldu. Yine burası 4 olana kadar beyazı da örüyorum ve sonra tekrar geliyorum. Evet, şimdi son boncuğumu da aldım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada da aynı şekilde 4 tane boncuk var. Şu son şuradaki boşluğu da şöyle yaptım. Döndürüyorum modelimi. Yine şurada 1, 2, 3 tane kalacak şekilde iğnemi, ipimi yürüterek aşağıya iniyorum. Şöyle bir yana atladım. İstediğiniz yerden yürütebilirsiniz. Benim burada çok dikkatli olmam lazım. Çünkü gerçekten bu boncuk kırılabilir. Bir kere kırıldı ve video mahvoldu. Şöyle aşağıya iniyorum. Tek tek iniyorum. Başka boncuk türü olsaydı birkaç tane, iki tane inerdim. Ama bunda onu cesaret edemiyorum. Bir tane ineceğim. Şöyle 3. boncuğa kadar dikkatli bir şekilde iniyorum. Kızlar, çok güzel bir küpe oluyor. Gerçekten çok beğendim. Kulak da çok güzel duruyor. Mutlaka yapın. Bakın 1, 2, 3 tane çıkıntı var. 3.'nün altındayım. Gördünüz mü? Şimdi diğer renge geçiyorum. Yine peyotemizi yapıyoruz. Bak, bunun yapısı gayet güzel.
İpimi de kesmez ama bununla öbür beyazlar gerçekten sıkıntılıydı. Bazı Miyuki'nin boncukları bu şekilde çıkıyor maalesef. Ama şu an diğer renge geçtiğim için bir rahatlık geldi bana açıkçası. Hatta şu sırayı da atlatırsam daha da bir rahatlayacağım. Çünkü hala ipimin kesilme ya da boncuğumun kopma olasılığı var. Evet, tepeye gelince ne yapıyoruz? Her zaman 2 tane alıyoruz. Yana atlıyorum. Şöyle düzeltelim elimizde de. Ve devam ediyorum. Şimdi ben bu küpenin aparatla birleştirme yerine elimde herhangi bir modelde bir şu vardı. Bunu kullandım. Siz kendi elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. İlla aynısı olmak zorunda değil. Ben bunu yapıştırdım. Yani her iple, iğneyle uğraşmadım. Direkt yapıştırdım. Kuvvetli bir yapıştırıcı. Onu da gösteririm size şimdi. İlk önce yapıştırıyorum. Ondan sonra soğutucu spreyle de sabitliyorum, soğutuyorum. Fazla çıktı mı? 1, 2, 3. Yani şu bakayım, bunu almasam, burada kalsam. Böyle döndüreyim. Yok, fazla çıktım. Şunun bir tanesini geri gideyim. Konuşurken daldım gidiyorum. Şimdi şurada kaldık. Buradan da şu boncuğumu çıkartayım. Geri gitmem lazım. Daldım gidiyorum. Şimdi bunu buraya alırız. Evet. Yok, çıkartmama da gerek yokmuş. Buradan bakın 1, 2, 3 taneyi bıraktım. Şuradan devam ediyorum. Yine her iki tarafı saydığınızda 4 tane boncuk olduğunda ne oluyor? Modelimiz bitmiş oluyor. Ondan sonra küpe aparatını takmamız kalacak. Onu da gösteririm size. Şu 4 sırayı bitireyim. Ondan sonra en son nokta olarak aparatımızı takar, videomuzu bitiririz. Ben şimdi bunu yapayım, 4 sıra geleyim. Evet, şimdi son boncuğumu da aldım ve en son Miyuki'den geçtim. Bakın saydığınızda hepsi 4, 4, 4, 4 şeklinde oldu. Şimdi bunu nasıl bitiriyorum? Şöyle iğnemi bir iki boncuk yana yürütüp şurada keseceğim ve çakmakla yakacağım. Şurada bir tane de ne olur ne olmaz diyerek şöyle iğnemi kaldıracağım. İpe denk gelirse eğer düğüm atmayı düşünüyorum. Yok, gelmedi. Ya bunu yapmak zorunda da değiliz aslında. Ama bunu bir yapmak istedim. Şöyle iğnemi kaldırdım herhangi bir yerden. Şurada bir düğüm oluşturdum. Şunu da kesip şuradan yapacağım. Elimi de yapıştırdım. Evet. Şimdi nerede? Şöyle ekranı. Şimdi bunu yaptık. Böyle bir aparatım var demiştim. Bu aparatımı şuraya yapıştıracağım. Ne ile yapıştıracağım? Onu da göstereyim. Biraz yaklaştırayım. Şununla yapıştıracağım. Üstüne de şu spreyden, soğutucu spreyden sıkacağım.
bu şekilde yapışmış olacak. Yani başka yapacağınız bir şey yok. Bakayım ben şimdi küpe aparatı bulabilecek miyim? Burada malzemelerimin arasında bir tane buldum sanırım. Çok iyi. Bir tane buldum. Şimdi ne yapıyorum? Bunu şuradan halkasından açtım. Bu aparatı buradan yerleştirdim. Şöyle tekrar kapattım. Tamamdır. Bunun arkasına yapıştırıcıyı süreyim. Fazlalarını alacağız sonra. Şimdi şöyle tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırıp elimle tutuyorum çünkü kayıyor. Hemen soğutucu. Sıktım ve gördüğünüz gibi oldu. Çok da güzel oldu. Kulak da gerçekten çok güzel duruyor. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Yeni bir videoyla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.